Evet sevgili Captiva Club severler, bugün HM Otomotiv'deyiz. Herkesin çok merak ettiği hararetle ilgili videomuzu çekeceğiz bugün. Captiva'larda hararet problemi olarak adlandırdıkları, kronik olarak bahsettikleri sıkıntıyla ilgili bir video çekiyoruz sizlere. Bunun kronik olmadığını, tamamen bakımsızlıkla ilgili olduğunu şu an videoda sizlere göstereceğiz bunu. HM Otomotiv'den Mustafa Ustamız yanımızda. Mustafa Usta bize bunları anlatacak. Ben de anlatacağım. Arkadaşlar, öncelikle şöyle başlayalım. Mustafa Ustam, hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar, şimdi araçtaki problem şu. Öncelikle gösterelim. Trigger için geldi ve Trigger için geldi aracımız. Ama bakımları yaparken fark edildi ki soğutma suyu deposunda gördüğünüz gibi bakın çamur var. Daha önceden su kullanılmış. Bakın o çamur pasa dönüşmüş. Nasıl çürütmüş buradaki metal boruyu ve plastik aksamı. Onun dışında şöyle gösterelim tekrardan. Devir daimi göstereyim önce. Bakın. Devir daim nasıl böyle delinmiş. Bakın pas nasıl yemiş. Araları görüyor musunuz? Antifriz ve pastan dolayı. Kalitesiz antifriz ve pastan dolayı Mustafa Usta'nın da söylediği gibi. Artı bir de her zaman söylediğimiz bir nokta var arkadaşlar. Bakın termostat gövdesinde ben tornavidayla da göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Nasıl tıkanmış görüyor musunuz? Buradan su akışı yok. Bu boru tıkanıyor işte. Bu su tahliye borusu. Buradan radyatördeki, bakın yeri de göstereyim. Radyatördeki şu boruya bağlanıyor. Plastik. Şu boru. Buradan geliyor. Tıkalı dediğimiz termostat gövdesindeki bu tahliye borusuna bağlanıyor. Bu tıkanıyor. Bu tıkandığı zaman ne oluyor? Araba yeterli su devir daimini yapamıyor arkadaşlar. O yüzden de hararetimiz çıkıyor. Yeterli devir daim yapmadığı için. Şimdi Mustafa ustamız hem otomotivde o parçayı sökecekler. O parçayı genişleteceksiniz değil mi? Evet, 5 mm matkapla genişleteceğiz ve arabanın su akışını rahatlatacağız. Bu şekilde bir daha tıkanma olasılığı olmayacak. Arabanın su sistemi komple temizleyeceğiz. Su bidonunu değiştireceğiz. Fanını açacağız. Fanların çalışıp çalışmadığını, başka tıkalı bir yer olup olmadığını komple kontrol edeceğiz. Ve ilerleyen zamanlarda antifriz tekrar yenilenmesi lazım bu aracın. Sistemde çok aşırı derecede pas var. Bunun için temizlenecek ve kaliteli bir antifriz koyulacak. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Bu şekilde motor soğutma suyu değişmiş olacak ve hararet problemi de ortadan kalkacak. Arkadaşlar bunun bir tık ötesi radyatör değişimi de olabiliyor. Çünkü radyatör bundan dolayı çok fazla tıkanıyor. Su geçişlerine rahat olmadığı için o da değişebiliyor. Tabi bu zamanla belli olacak. Şu an için soğutma suyu antifrizle yenilenecek. Devir daim değişecek. Termostat gövdesi sökülecek. O boru 5 milimetrelik bir delik çapıyla tekrar genişletilecek. Su akışı birazcık daha rahat olsun. Aracın hararetini biraz daha engellesin diye. Evet. Yeni antifrizle de bunu tekrardan normal soğutma suyunun çalışma şekline getireceğiz değil mi? Aynen öyle, doğru. Evet, yani buradan şunu söyleyelim arkadaşlar. Captiva'larda hararet problemi diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece bakımsız araç kullanmak var. Üyelerimizden Ali Bey'in arabası, o yeni aldığı için kendisi bunu fark ettiği için zaten hemen getirmiş HM Otomotiv'e. Yani böyle bilinçli olursanız aracınızın motorunda daha fazla zarara yol açmadan bu şekilde yapılan işlemlerle aracınız geri sağlığına kavuşur arkadaşlar. O yüzden sizler kullanıcı olarak da biraz daha bilinçli olup takip ederseniz bazı şeyleri araçlarınızda daha az sıkıntı yaşarsınız. O yüzden gözlemlemek gerekir. Araca biraz hakim olmak gerekir. O yüzden sizler de lütfen araçlarınızın antifrizlerini kontrol edin veya ettirin. Bu çok önemli. Soğutma suyu. Dediğim gibi bununla ilgili birçok problem yaşamıştık. Bununla ilgili bir örnek de bir araç daha var burada, Captiva. Bakın sökülmüş hali. O da şu an burada. Sökülmüş halini de size gösterelim. Bakın motor ne durumda. Su kanallarını ben size göstereyim hemen. Bakın su kanalları nasıl paslanmış. Ahtapot hortumundaki bakın su geçişlerine bakın. İçine görebiliyor muyuz? Bakın nasıl paslanmış arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu tamamen
su kullanımından dolayı. Bir de arkadaşlar şöyle bir konu var. Hazır burada sökülmüşken sizlere onu da gösterelim. Araçlarımızda sabahları soğukken çalıştırdığımızda bir 20-25 saniyelik şıkırtılar halinde araç ısınana kadar ses geliyor. Bununla ilgili çok fazla sorular var. Onu da cevaplayalım. Bakın bunun sebebi aracın eksantrik milinin vaktinde değişmemesidir. Captiva'larda ortalama 150 binde bir eksantrik mili artı altındaki mekanik parçaların değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Değişmezse ne olur? Bir, bu bahsedilen sesler çıkar ortaya. İki, daha sonrasında motora kadar gider bu iş. Onu söyleyeyim. Hazır elimizde sökülmüş kapak varken Mustafa ustamız bize onu da anlatsın. Elimizde de hazır kapak olduğu için hemen bilgilendirelim. Bu eksantrik mili, tuş takımı ve köprü takımı. Bunlar hepsi beraber çalışır. Bu şekilde aşındığı zaman, hatta burada pimi de çıkmak üzere zaten. Bu ses yaptığı zaman değişmesi lazım. Ses size müşteri bir uyarıdır. Bunun değişmesi lazım diye. Değiştirmezseniz ilerleyen zamanlarda bu horoz tuş takımını kırdığı zaman bu araba sibop eğmeye, kapağa kadar gitme şansı var. Yani maliyet 2 katına 3 katına çıkma gibi bir olasılığı var. Evet. Ama zamanında değiştirirseniz hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Mustafa Ustam bir de şeyi gösterelim mi? Aşınmayı gösterelim mil üzerindeki. Aşınma burada. Bakın arkadaşlar. Bu da var. Aşınma Aşınma burada var. Bir de burada zaten tuş takımı tam yerine çıkmak üzere pimi. Bu şekilde bak, çok aşırı bir boşluğu var. Bu şekilde. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok. Bu göz böyle. Evet, bu da farklı bir Captiva'nın üst kapağı. Evet, bakın bunda da aynı şekilde termostatın üzerinde pas var ve su tahliyesi paslı gördüğünüz gibi tıkalı. Aracın zincir kapağı yüksek hararete maruz kaldığı için 3 katlı sac conta ortadan ikiye bölünmüş durumdadır. Yani bu arabanın ne kadar bir şiddetli hararet gördüğünü gösterir. Bunun sebebi de arabada su dolaşımı olmadığı için, sistem pas olduğu için. Bu yüzden dolayı böyle bu duruma gelmiş yani. Metal bir contadır bu. 3 katlı maalesef ortadan ikiye bölünmüş durumda. Buna bağlı olarak da blok yüzeyinde %15 eğiklik ve gömleklerin içinde ovallik vardır. Bu şekilde yapılması mümkün değil. Rektifiye olması lazım aracın. Motorun rektifiye olması lazım. Ancak o şekilde randımanlı bir sistem olur. Arabanın radyatörü değişecek. Soğutma sisteminin komple yenilenmesi lazım. Bütün hortum sistemi, radyatörü komple yenilenmesi lazım. Evet, bu az önce bahsettiğimiz hararet probleminden dolayı oluşan arızalar sevgili arkadaşlar. Antifriz kullanmayıp o az önce videonun başında gösterdiğimiz noktalar tıkanırsa ve bozulursa bir sonraki aşama bu arkadaşlar. Komple motor iniyor. Gördüğünüz gibi üst kapak sökülüyor, pistonlar, yani komple motora kadar gidiyor bu işlem. O yüzden motorun soğutma suyuna çok dikkat etmek gerekiyor. Önümüzde kış, antifrizleri mutlaka kontrol ettirin ya da edin. Bu aracınız için hayati önem taşımaktadır arkadaşlar. Diğer Captiva'mıza geçelim. Onda anlatabileceğimiz başka bir şey varsa sizleri bilgilendirmeye devam edelim. Şimdi bu araçta gördüğünüz gibi su deposu bayağı bir zarar görmüş. Bakın çatlamış buradan. Bu su bidonu da değişecek. Bir şey daha göstereyim size. Bakın çok önceki videolarımızdan hatırlarsanız bu elimizdeki motor su hazinesinin basınç kapağı. Bakın arkadaşlar bunun içinde de bir termostat vardır. Belli ısılarda belli basınçlara geldiği zaman bunun içinde yaylı bir sistem vardır. Geri çeker, motorun havasını alır. Bakın şu an öyle bir paslanmış ki görev yapamaz durumda. O yüzden bunun değişmesi gerekiyor gövdesiyle birlikte. Yani atıyorum çok şöyle söyleyeyim 100 liralık bir antifriz değiştirmemek size çok daha pahalı ve maliyetli işlemlerle sonuçlanabilir. Bakın şimdi az önce gösterdiğimiz devir daim, bu da yeni devir daim. Yeni ile eskisinin arasındaki fark budur. Aşırı derecede metal çürümüştür bu şekilde. Normalde bu şekilde olması lazım. Bu da pastan dolayı ve kalitesiz antifrizden dolayı bu hale gelmiş. Araçta antifriz olsaydı gayet temiz bir şekilde çıkacaktı. Antifriz olmadığı için su pasa dönüşmüş çamurla birlikte ve devir daimı da bayağı yıpratmış. Malzemeyi bu şekilde oymuş.
Metale daha fazla zarar veriyor bu. Evet arkadaşlar, bu hararetle ilgili paylaşımımız bu şekilde. Aracımızda yapılacak işlemler, trigger seti değişecek. Aynı zamanda bahsettiğimiz bu devir daim düzelecek. Aracımız komple elden geçecek. Partikül temizliği yapılacak ve değerli üyemize sensör temizlikleri de yapılarak değerli üyemize aracı ilk günkü gibi bakımı yapılıp temiz ve sıkıntısız bir şekilde teslim edilecektir. Üyemize de şimdiden geçmiş olsun. Daha sonra da keyifli kullanımlar diliyoruz. Bizler ara ara Captiva Club olarak hem otomotivde bu tarz paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Ustamıza da ben buradan teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bu tarz paylaşımlarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Captiva Club'da kalın. Kazasız sürüşler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.